Evet, bir timsah biraz önce suya daldı, gözüktü ve kayboldu. Bütün çılgın partilerin, dansçı kızların olduğu cadde burası. Gayet renkli. Kim bilir kaç kişinin kafası şuraya konulup kesildi. Bu tarz eski yapılara bayılıyorum. Böyle bir opera binası var. Size buranın trafiğinden bahsetmek istiyorum. Genelde yaya geçitleri bir işe yaramıyor. İnsanlar karşıdan karşıya zor geçiyor. Yani yeşil yansa da birçok yerde karşıdan karşıya geçmek güvenli değil. Işık olmayan, yayalar için ışık olmayan birçok yer var. Olanlar da bazıları hiç anlayamadım ama tek taraflı. Hatta ilk defa burada iki taraflı lamba gördüm. Yani bu yaya geçidi lambası sadece bir tarafta var. Tek taraftan geçerken kırmızı ya da yeşil yandığını görebiliyorsunuz. Bize yardımcı oluyor karşıdan geçmemiz için. Come on. Merkezdeyiz. Opera binasının hemen karşısını gösteriyorum size. Muhteşem bir meydan ve böyle bir opera binası var. Size ayrıntıları yine açıklamalarda yazarım. İçeriye girişe izin vermiyorlar. Özel bir izin aldım. Sadece buradan kayıt yapmama izin verdiler. Sebebi ise devlete ait bu yer. Ve devlet burada içeride kayıt alınmasına izin vermiyor. Sadece gösteriler olduğu zaman gelip izlenebiliyor. Tam karşımızda yüksek bir gökdelen var. İlk yapıldığında buranın en yüksek gökdeleniymiş ve ön tarafında bir terası var ve helikopter pisti var. Instagram adresinde de fotoğrafını ve ayrıntılı açıklamaları paylaştım. Linkten ulaşıp Instagram adresinden de bakabilirsiniz. Birçok etrafta gökdelen var. Çok gelişmiş bir şehir. Ho Chi Minh. Eski adıyla Saigon. Biliyorsunuz eskiden filmlere konu olan bir yer burası. Bu kadar modern beklemiyordum. Beni de çok şaşırttı. Hemen opera binasının yanında şöyle bir yer var. Kafe gibi ama bu eski tarzı korumuş bir yer. Gördüğünüz gibi belki yaşı büyük olanlar hatırlar. Metal masa ve sandalyeler var. Bu yapı 1880'lerden kalma. Eski güzelliğini bence hala koruyor. Çok meraklı değilim gökdelenlere ama gerçekten devasa yapılar var burada. Bakın çok ilginç, güzel gözüken bir kafe, tea house dedikleri bir yer gördüm. Yukarı doğru baktığımız zaman sanırım bayağı eski bir yapı ama en üst katında da yine balkonlu bir yer var. Bakın böyle tur otobüsleriyle şehir içi önemli noktaları gidebiliyorsunuz. Karşımızda Notre Dame sinagogu var ve hemen karşısında da büyük postanesi var. Şimdi oraya gidiyoruz. Ho Chi Minh kentini keşfetmeye devam ediyorum. Birazcık şehrin içerisini gezdim. Birçok şeyi gördüm ama benim için en enteresanlardan bir tanesi ise Saigon Central Post Office. Size onu göstermek istiyorum. Tam karşısında da Notre Dame Katedrali ise şu an tadilatta. Birden yağmur yağmaya başladı. Herkes kaçışıyor. Bu kısmı bir alışveriş alanına döndürmüşler. Yine karşısındaki koridorda da hediyelik eşyalar satıyorlar. Buradan posta kartı alıp sevdiklerinize gönderebiliyorsunuz. Yaklaşık maliyeti 50.000'miş. Üzerine de yine pul yapıştırılabiliyor. Bu posta ofisi şu an tamamıyla turistik bir alan. Hediyelik eşyalar satılıyor. Posta gönderebiliyorsunuz. Bina muhteşem. Bu tarz eski yapılara bayılıyorum. Evet, yapının arka tarafına geçtik. Bu şekilde gözüküyor. Yolumuza devam ediyoruz.
Bu arada şehrin göbeğinde çok güzel düzenlenmiş parklar var. Nereye geldik? Savaş Kalıntıları Müzesi'ndeyiz. Girişi 40.000 donkmuş buranın. Bakalım neler göreceğiz. Şimdiden bir helikopter gördüm bile. Bu paralar da bizim eski bol sıfırlı paralara benziyor. 2 tane 20 binliğim var buraya vermek için. Hala sıra bekliyoruz. Come on. Bugün çok kalabalık burası. Ve bayağı teknolojik. Yani biletler dijital olarak kontrol edilerek geçiliyor. Şurada bir barkod var. Barkod okutuyorsunuz. Bekliyoruz. Come on. Okutuyoruz. Wow. 2682 kişi sadece buradan geçmiş. Çok seviyorum bu uçakları. Böyle uçağımıza yakından bakalım. Kapılarını kilitli tutuyorlar ama size şöyle gösterebilirim. Wow, bu da enteresan bir uçakmış. Varsa uçaklar konusunda bilgisi olan lütfen açıklamalarda bana yardımcı olsun. Bu gerçekten büyük bir uçakmış. Wow, helikopterin burada bir gözetleme penceresi var sanırım. İçeriye de bakalım. Buradan daha da güzel gözüküyor. Kim bilir savaşta insanlar neler yaşadılar bu helikopteri kullanırken, neler hissettiler. Hadi buraya da bakalım. Kaplan kafesleri diyor. Wow. Giyotin. Bu aletin yanında bulunmak bile çok enteresan bir his. Kim bilir kaç kişinin kafası şuraya konulup kesildi. Ve şuradaki kabın içerisine düştü. Hayal edebiliyor musunuz? Bunun içerisine de büyük ihtimal insanları koyuyorlar da bir bakalım açıklamalar varsa. Ama ilk defa böyle bir aletle karşılaşıyorum. Burada insanların yaşadıkları fotoğraflandırılmış ve paylaşılıyor. Genelde tanklarla ilgili tek bilgim bilgisayar oyunundan ibaret. Tank oyunu oynuyorum ara sıra. Burada bir tane de M41 varmış. Bunun da tipi traktör gibi. Buldozermiş. Bu uzun namlulu olan galiba bir tank avcısı. Oyunlarda öyle oluyordu.
Ana binada da yine fotoğraflar ve anlatımlar var. Tek tek gösterip çok da sizi sıkmak istemiyorum. İnsanların o tarihlerdeki olaylarla ilgili fotoğraflara ulaşabileceği bir yer yapmışlar. Müzenin kafesindeyiz. Müzeyi gezmekten yorulduk. Kokonat suyu aldık. Bunların tanesi sadece 30.000. Bakın bahsettiğim merkezdeki park bu. Gençli yaşlısı herkes toplanıp güzel vakit geçiriyorlar burada. Oyun oynayanlar, dans edenler. Şimdi hava karardığında bile kalabalık devam ediyor. Çocukluğumu hatırlıyorum biraz bunları gördüğümde. Biliyorsunuz bizler büyük şehirlerde bunu kaybettik. Artık geç vakitler dışarı çıkmaya bile korktuğumuz için. Arkadaşım için yine para bozdurma kuyruğunda bekliyoruz. Çılgın bir kuyruk var. Neyse ki az kaldı şimdi. Bu arada tam arkamdaki arkadaşımız buralıymış ama bana soruyor. Burada mı para bozduruluyor diye. Uzun senelerdir Almanya'da yaşadığı için bilmiyormuş. Ben de dedim ki ya dedim kendi ülkende dedim paranın nerede bozdurulacağını bir Türk'e soruyorsun dedim. Güzel anlar yaşadık, güzel sohbetler ettik. Bakalım bekliyoruz hala para bozdurmak için. Bu konuda biraz daha bilgi vermek istiyorum size, hem döndürüp kamerayı tekrar göstereyim. Hiç anlaşılmıyor burada para bozdurulduğu. Burası bir kuyumcu. Herhangi bir yerde paranın ne kadar bozdurulduğu ile ilgili bilgi de yok. Sanki çok da böyle bir resmi bir para bozdurma yeri gibi değil. Enteresan, bununla ilgili bir bilgisi olan varsa yazsın açıklamalara. Burada iyi para dönüyor. Gerçekten. Kuyruk inanılmaz. Enteresan bir yer var burada. Kilisenin bahçesinde tütsüler yakıyorlar. Arkadaşlar bugün de Walking Street'e geldik. Bütün çılgın partilerin, dansçı kızların olduğu cadde burası. Gayet renkli. Gece parkta yine gençler dans ediyorlar. Burada hayat gece de parklarda devam ediyor. Feribotumuz minik bir feribot. Kısa bir yolculuk yapıyoruz. Evet, böyle bir yere geldik. Giriş için bilet gerekiyormuş. Kişi başı 55.000 dong ödedik. Motosikletle güzel bir yolculuk yaptık. Şöyle bir tepede gözlem yeri varmış burada. Ve o gözlem yerine çıkacağız şimdi. Yüksekte olduğumuz için rüzgar hissediliyor. Bakın, dört tarafımız uçsuz bucaksız ağaçlarla çevrili. Uzun bir yol geldik. Hiç etrafta yüksek binalar, hiçbir şey yok. Sadece bir dere gözüküyor. Her yer ağaç. Size gezeceğimiz yerin bir tanıtımını göstereyim hemen. Kuşlar varmış işte. Yarasalar, maymunlar. Umarım timsah göreceğiz. Yürüyoruz şu an bir yoldan, patikadan. Bizim dışımızda kimse yok. Etraftan da acayip sesler geliyor, bilmiyorum, bakalım. Karşımıza bir timsah vesaire çıkar mı diye bekliyoruz. Biraz yürüdükten sonra herhalde timsah ya da maymunlarla karşılaşacağız. Ormanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Çok güzel kuş sesleri var. İlk maymunu gördüm. Yakınlarda bence birçok maymun vardır. Tek değildir bu. Evet, sesler geliyor soldan. Dal kırılma sesleri. Evet, burada büyük bir maymun grubu var. Seslerini duyuyorum. Birkaç tanesini de gördüm. Ağaçtan iniyor. Kalabalıklar sopaya getir. Karnında yavrusunu taşıyor. Evet, maymunlar için yemek yeme zamanı.
Bir tane eli olmayan bir maymun var burada. Yavru timsahları gördük ilk. Bakın burada da yumurtaları var. Timsah biraz önce suya daldı. Gözüktü ve kayboldu. Bir tane daha timsah geliyor şu an. Yemeğe oturduk, şu kızın tatlılığa bakın. Kocaman da şemsiyesi var. Beraber dans ediyoruz. Feribota geldim. Şimdi motosikletler, feribotu bekliyoruz. Sanırım karşıya yeni bir köprü yapılıyor, bakın. Nasıl? Motosiklet kaskımı beğendiniz mi? Kep gibi. Yukarıya çıkarım, beraber bakalım tekrar manzaraya. Burada en üst kata çıkma imkanı da var. Yolcu kısmı daha büyük. Kaptan Köşkü'ne çıktık galiba. Kemon noktan izin vermedi, bize dönüyoruz. Güzel bir doğa içerisinde vakit geçirdik. Yine Gökdelenler şehrine geri dönüyoruz. Kaç gündür şehrin içindeydim ve doğal bir yerde olmak istiyordum. Bugünkü motosiklet yolculuğu çok iyi geldi. Timsahlar gördük. Birçok şey gördük beraberce. Tekrar dönüyoruz bakalım şehre doğru.
Evet, odamız 303'müş. Kapıyı da açık bırakmışlar. Işıkları yakalım. Kartımızı takalım. Oda güzel. 2 tane tek yatak var. Penceresi arkaya bakıyor ama yine de bir pencere gibi bir şey var. Açılıyordur umarım. Evet, tuvaleti, duşu. Bir tane de dolabı var. Evet. Fena değil, temiz gözüküyor. Kettle koymuşlar, su koymuşlar, pervane var, klima var. Gezdik geldik, saati gördüğünüz gibi 5 yapmışız. Bu odaya 210.000 verdik. Landmark 81 Gökdelen'in tam karşısındaki parktayız. Saygun'u bölen büyük bir nehrin yanında bu park. Gördüğünüz sağ taraftaki büyük gökdelen. Bu arada ay da var, biraz bulutların arkasında kalmış ama görüyorsunuz diğer gökdelenlerin yanında ne kadar büyük kalıyor. Buraya etrafı yine gözlemlemek için merdivenli bir yer yapmışlar. Ufak bir kule gibi. Kuleden manzara çok güzel gözüküyor. Panoramik 360 derece bir manzara. Biraz önce biletimi aldım Naçang'a gitmek için. Size de göstermek istiyorum nasıl aldığımı. Central Park'ın tam karşısında bakın 7-Eleven var, onun yanında şöyle bir yer var. Futa Bus Lines'ın yeri var. Buradan aldım biletimi. Bilete sadece verdiğim fiyat 295.000, nakit ödeme kabul ediyorlar. Diğer gezgin arkadaşlardan farklı yerden alıp kredi kartıyla ufak bir ekstra para ödeyerek de yine kredi kartıyla alanlar da oluyor. Böyle 3 sıralı koltuktan tercih ettim. Alt katta bir yer tercih ettim. Yarın akşam da benim için yolculuk günü olacak. Yaklaşık 1 saat önceden gelmemi istediler. Saat 9 gibi kalkacakmış. Buradan servisle otogara götürüyorlar ya da biniş noktasına götürüyorlar. Sanırım 9-10 saat kadar sürecek yolumuz. Verdiğimiz ücret ise sadece 295.000 dolar.